Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Her sene kilolarca döktüğüm o şifalı tatlının tarifini sizlere tekrardan vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak meyvelerimizi doğrayarak başlayalım. Yıkadığım 1,5 kilo şeftaliyi kabuklarını soymadan çekirdeklerini çıkartarak küçük parçalar halinde keserek uygun bir tencereye alıyorum. Özellikle kabuklarını soymayın. Güzel bir renk ve aroma veriyor. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Dilediğiniz meyveden yapabilirsiniz bu tarifi. Evinizde hangi meyve varsa aynı tarifi uygulayarak yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kışa kalmadan biten en lezzetli, şifalı tatlılardan bir tanesi. Evet, şeftalilerim hepsini doğradıktan sonra ocağın üzerine alıyorum. İlk aşamada kısık ateşte kendi suyunu bırakana kadar ve şeftaliler yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Ara sıra da karıştırmayı unutmayın. Dibi tutmasın. Dikkatli bir şekilde pişirmeye özen gösterin. Evet, gördüğünüz gibi şeftalilerim artık yumuşadı. Bir blender yardımıyla püre haline getiriyorum. Eğer evinizde blender yoksa bir süzgeçten de geçirebilirsiniz elinizde soğuduktan sonra. 1 yemek kaşığı dolusu nişastayı bir kaseye alalım. Üzerine yeteri kadar su ilavesi yaparak nişastayı suyla sürekli karıştırarak ezelim. Evde nişastanız yoksa un da kullanabilirsiniz. Hiçbir farklılık olmuyor un veya nişastada. Mutlaka un veya nişasta kullanmanızı tavsiye ederim. Az miktarda da olsa. Evet, püre haline getirdiğim şeftalilerin üzerine yarım su bardağı toz şekeri ekliyorum ve sulandırdığım nişastayı ekleyerek hızlı hızlı karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra gerekirse bir miktar daha su ilavesi yapabilirsiniz veya meyve suyu da ilavesi yapabilirsiniz. Evet, tekrardan blenderla çekerek pürüzsüz hale getiriyorum. Daha sonra sürekli karıştırarak kaynayana kadar hiç başından ayrılmadan pişiriyorum. Nişasta hızlı kurumasına ve kağıttan çabuk çıkmasına sağlıyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Un veya nişasta. Evet, gördüğünüz gibi fokur fokur kaynadı. Asidi iyicenin çıktı. Altını hemen kapatıyorum artık. Fırın tepsisinin üzerine fırın kağıdı koydum ve üzerine yeteri kadar şeftaliden döküyorum ve tepsiye ince olacak şekilde yayıyorum. Çok ince dökmeyin, çok da kalın dökmeyin. Çok kalın dökerseniz kurumaz, küflenme yapar. İnce de olursa kağıttan çıkmaz. Dengeli bir şekilde dökmeye çalışın. Ben genelde bu cezveyi kullanıyorum. 1,5 cezve yeterli oluyor fırın tepsileri için. Evet, kalanı da diğer tepsiye dökerek hızlıca tepsiye yayıyorum.
Evet, eşit bir şekilde tepsiye yayıyorum. Daha sonra güneş gören bir yere kaldırıyorum. Ben balkonda güneş alan bir yere aldım. Orada kurumayı bırakıyorum. 2-3 günde sıcak havalarda kuruyor. Bunlar da diğer pestillerim. Daha sonraki videolarımda bunların da tariflerini sizlerle paylaşacağım. Evet, kuruyan pestillerimi kağıttan gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkartıyorum. Eğer kağıttan çıkmıyorsa kurumamıştır. Biraz daha bekleyin. Pestillerin kuruduğunu nereden anlarız? Ellediğimizde elimiz yapışmıyorsa kurumuştur. Evet, kağıttan çıkardım. Rulo şekilde sarıyorum. Çok güzel kurudu. Rengi, tadı çok lezzetli oldu. Evet, diğer pestillerimi de kağıttan çıkartıyorum. Bu kağıtları atmıyorum. Bir dahaki pestilde tekrardan aynı kağıtları kullanıyorum. Defalarca bu kağıtları dökebilirsiniz. Yırtılana kadar kullanabilirsiniz. Ve son pestilimi de çıkartarak rulo sarıyorum. Kenarlarını kaldırdıktan sonra gerisi zaten çok kolaylıkla kalkıyor gördüğünüz gibi. Rulo sarıyorum. Bir makas yardımıyla daha sonra kesiyorum. 2 santim uzunluğunda kesiyorum ben genellikle. Dilediğiniz şekilde sarabilirsiniz. İster sade, ister cevizli, bademli, fındıklı. Dilediğiniz kuru yemişle sarabilirsiniz. Çayın yanında çok güzel oluyor. Hem lezzetli hem sağlıklı bir tatlı. Mutlaka az da olsa yapmanızı tavsiye ederim. Evet, kestiğim pestilleri tekrardan açıyorum. Yarım ceviz koyarak yarıya kadar sarıyorum. Diğer tarafına da yarım ceviz koyarak sarıyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Böyle rulo şekilde sarıyorum ben genellikle. Yemesi daha kolay oluyor. Böyle tek lokmalık. Dilerseniz muska şeklinde de sarabilirsiniz. Evet, tüm pestillerimi aynı yöntemle sarmaya devam ediyorum. Evet, sardığım pestilleri servis tabağına alıyorum ve ikramı hazırlıyorum. Üzerine streç filmle hava almayacak şekilde kapatarak kışa kadar oda ısısında muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabında bekletmenize gerek yok. Tadında hiçbir bozulma olmuyor dışarıda kaldığında da. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.